Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Gene bir salı konferansında birlikteyiz. Öncelikle Bilyay Vakfı adına hepinize hoş geldin diyorum. I'm just welcoming and I will introduce you when the people are coming, so we use that time for welcomings. Bu akşam çok özel bir konuğumuz var. Anita Groenendijk, Hollanda'dan. Hem kendisi bir regresyon uzmanı ama aynı zamanda kinesiyoloji ile uzmanlaşmış. Özellikle de body wisdom, beden bilgeliği adı verilen bir tekniği çalışmasına katmış durumda. Ve özellikle bu akşam sizlerle hem Anita'yı biraz tanırken hem beden bilgeliğini konuşurken bedenin, zihnin ve varlığın bütünlüğüne burada neler yapabileceğimize bakacağız ve aynı zamanda bir takım uygulayabileceğimiz teknikler de öğreneceğiz. Ben kendisine hoş geldin demek istiyorum hepimiz adına. Normalde o kendisi Türkiye'ye gelmeyi çok seviyor, bizleri çok seviyor. Eminim daha sağlıklı günlerde bir araya geldiğimizde keyifle bizimle olacak, Bilyay'da olacak. So Anita, I was introducing you that you are a regression therapist and body wisdom and you use kinesiyology and body wisdom very deeply in your work. And today we would like to learn more about your work and also how we can connect the body, mind, and the spirit. And I told people that we have surprises for them and they will learn some techniques they can apply also tonight, some exercises. We know that you love Turkey very much. You love to come to Turkey. And we hope that in healthy times we can have we can guest you at our foundation. So, stage is yours. You are muted. You have to unmute yourself. Sizler bizi nasıl duyuyorsunuz arkadaşlar? En azından sizden geri bildirim alalım. Bu ara bağlantı azizliğine uğruyoruz ama inşallah Anita'yı şimdi alacağız. Yes, Anita, can you hear us? Oh, we have a little bit of a problem with the techniques, I think. Yeah, but now we can hear you clearly. So I was introducing you and now it's yours and welcome. Thank you very much, Tülin, for keep asking me to talk. Who can say no to you, my dear? So here I am. So I am sure that all of you who are watching and everybody wants more harmony and happiness. So, okay, teşekkür ederim Tülin. Bu konuşma fırsatını bana verdi. Yes, do you hear me, Anita? I hear you, Anita, yes. do you hear me? Okay. So I'm going to translate your first sentence, then I'll give the stage to you. Evet Tülin, teşekkürler bu konuşma fırsatını bana verdiğin için. Kim sana zaten hayır diyebilir ki? Evet, eminim burada bu gece bunu seyreden, bu konuşmayı seyreden ve dinleyen herkesin hayatında daha fazla mutluluk ve uyum içinden eminim. Okay. So, as I said, I'm sure all of you want more harmony and happiness, not only for yourself, but also for your loved ones, and after that also for the whole world. Evet, daha önce de söylediğim gibi hepinizin daha fazla mutluluk ve uyum istediğinden, arzu ettiğinden eminim. Sadece kendiniz için değil, sevdiğiniz insanlar için ve tabii en sonunda da bütün dünya için.
And I'm quite happy that my purpose in life is to help people to achieve that, at least on a personal and also often on a family level. Ve hayattaki amacımın insanların bunu elde etmesi için onlara destek olduğu için çok mutluyum. En azından kişisel bağlamda ve aynı zamanda aile boyutunda da. So I work since 1993 with individual therapy with people, for themselves and also for their children. Dolayısıyla 1993'ten beri bir terapi alanında çalışmaktayım. Hem insanlar için hem onlara yardım etmek için hem de çocuklarıyla ilgili olarak yardımcı olabilmek için. So besides doing the therapy, I also love to teach people some easy to learn techniques to help them and their children, family, friends in their everyday life to balance their bodies, energies and connect, even their own soul. Ve bu terapinin dışında aynı zamanda insanlara uygulanabilir bazı basit teknikler öğretmeyi de seviyorum ki hem kendi kendilerine yardımcı olabilsinler hem sevdiklerine ve çocuklarına enerjilerini, bedenin içindeki kendi bedenlerindeki enerjiyi dengeleyebilmek ve kim olduklarıyla bağlantıya kendi ruhlarıyla bağlantıya geçebilmelerini sağlamak için teknikler öğretmeyi de seviyorum. So these methods are useful when you don't feel so well, not sick enough to go to the doctor, but they will help you to get more energy and quicker self-healing and save a lot of painkillers, etc. Dolayısıyla bu metotlar kendinizin yani çok hasta hissetmesiniz bile doktora gittiğiniz zaman sizin daha fazla enerji almanızı ve kendinizi daha iyi iyileştirmenize yardımcı olacak metotlardır ki bir sürü ağrı kesiciden ve tonlarca ilaçtan kurtulmanıza da destek olacaktır. So, request the beautiful system we can learn. Yeah. I didn't hear the last sentence, sorry. Should I talk more before? Oh, We missed the connection, request, so you need to... I will talk a lot about this beautiful integrated system. Ve bu gece de bu bütüncül olan sistemle ilgili daha fazla konuşacağım, anlatacağım. So not too many exercises today, but I will use some of them. Bu gece çok fazla egzersiz gösteremeyeceğim ama bazılarını kullanıyor olacağım. So I will not use slides, so you can also just listen to what we are saying. And slide'lar kullanmayacağım. Dolayısıyla ne anlattığımı dinleyebilirsiniz. So listening, ask for relaxed ears and a relaxed neck. So first I will do an exercise to relax the muscles in the neck that are connected with hearing. Dolayısıyla bizim boynumuzdaki kaslar dinlememize duyma kaslarıyla alakalı olduğu için şimdi küçük bir egzersiz yaptıracağım ki kolay ve relax bir şekilde dinleyebilirsiniz. So pay attention. If you have a slight ache in the neck, maybe it will relax after the following exercise. Ve boynunuzda eğer küçük bir ağrı bile olsa belki bu biraz sonra yapacağımız egzersizden sonra rahatlayabilir. Yeah. Okay, so if you wear headphones, the big ones, take off after hearing what is of this exercise. Anita, could you repeat please the last sentence, the instructions? Şey dedi, eğer kulaklık kullanıyorsanız onu şimdi bir süreliğine çıkarın dedi. Çıkarın. Okay. Yes, Anita, continue.
Okay? Okay, so the exercise is actually very simple. You just go with your hands to your ears and massage them. Okay, aslında egzersiz çok basit. İki elinizle kulak yapıyorsunuz. Take a minute to do that. Ve 1-2 dakika boyunca şu hareketi yapıyorsunuz. Tabii kulaklık olmadan yaparsanız daha rahat olur. Onu onu söylemeye çalıştım. Hemen bir ısındık. And now take a deep breath and sigh. Ve derin bir nefes alın ve verin. Okay, now you are in a better listening position. Şimdi daha rahat dinleme pozisyonundasınız. So the system I use for teaching people to balance themselves. Evet, kişilerin kendilerini dengelemeleri için kullandığım dedi ve ben de dondu gene. Yani bir şekilde kendi kendine bir takım çok basit hareketleri yaparak aslında dengeyi sağlamak. Burada da tabii ki meridyen sistemlerinin dengelenmesi amaçlanıyor. Böylece mesela ne yaptık? Kulağımızı iyice ovuşturduğumuzda 1-2 dakika bunu yaptığımızda kulağımızda zaten pek çok akupunktur noktası olduğu için bunların hepsi iç organlarla da aynı zamanda da biliyorsunuz akupunkturdan bağlantılı olduğu için bir anda ne yaptı? Oraya bir basınç, bir baskı uygulamak bile bedende bir hareketi, bir enerji artışını meydana getirdi. Evet, Anita'yı tekrar bağlıyoruz. Bu aralar biraz böyle. Audible already? Yes, you are back. Okay. Tülin, sen duyuyor musun? Yok, duyamıyorum. We cannot hear you, Anita. Ovuşturmamız iyi gelmedi de. Şöyle yapalım. Belki ben onu WhatsApp'tan arayıp WhatsApp'tan bağlayabilirim. Birazcık aksaklık için özür dileriz. İşte ne kadar önden test olsa da bu aralar Merkür geri gidiyor değil mi Banu? İletişimde. Aynen öyle. Bu arada tüm Türkiye'de de yağış var. Bayağı burada da sağanak yağış var. İstanbul'da öyle. O da etkiliyor şu anda. Hollanda sürekli yağışlıydı. Telefonunu kapatmış olabilir. Uçak moduna almıştı demin ki etkilemesin evet. bunu diye.
Anita? Yes, I hear you. Yes, we can also connect your voice from the telephone. Okay, it may be better, yeah. Now it is, we hear you very well now. Okay, Otherwise, I will not put it on the speaker because that might, yeah. So you hear me well. That's great. So, all right. Okay. Wait, I'm getting to my text. Okay. So, well, should have done a balance on this before. I'm visible still? Yeah. yes. So actually I was going to talk about this system and it is called Touch for Health. Aslında Touch for Health denilen, yani sağlık için dokunun dediği sistemle ilgili konuşacaktı. I have become an instructor in that in 2000. 2000 senesinde bu sistemin uygulayıcısı, eğitmeni haline geldim. There's more than 50 countries where Touch for Health is taught. Ve bu Touch for Health, yani sağlık için dokun sisteminin uygulandığı dünyada 50'den fazla ülke bulunmaktadır. Ve bugün de bu konuyla, bu sistemle ilgili konuşuyor olacağım. And in the end, if we have time, I will also give some extra exercises that could make you feel more energized. Ve eğer vaktimiz kalırsa en sonunda da sizleri daha enerjetik hissettiren bazı egzersizler öğretiyor olacağım. In my talk, this talk today, I use a lot of text from the Touch for Health textbook. Bugünkü and konuşmamda we will give Touch some for information. Yeah. Did you have it there, Banu? No. No. The book. Yeah. Bugün de Touch for Health sisteminin kitabından bir sürü tekst anlatıyor olacağım ve bunları paylaşıyor olacağım. Okay. So, in Touch for Health, a biofeedback method is used. It's called muscle testing. Ve bu Touch for Health, yani sağlık için dokun sisteminde bir biyolojik geri bildirim tekniği olan kas testi sistemi metodu kullanılmakta. And biofeedback means that the body reacts to all kinds of stimuli, and that can be measured. There are many ways of biofeedback. Oh, sorry, yeah. Yeah. Biyofeedback ise, daha doğrusu biyolojik geri bildirim ise bedenin her türlü duruma verdiği tepkilerden oluşmaktadır ve bunların ölçülebilmesi demektir. Yani biyolojik ve geri bildirimde bedenin her türlü duruma verdiği, her türlü stimülana verdiği tepki ölçülebilmektedir. So there are many ways of biofeedback, like the dilation of the pupils or the heartbeat, and also machines that can measure the electromagnetic system. Bedenin her türlü duruma verdiği bu tepkileri, yani biyolojik ya geri bildirimleri ölçmenin birçok tekniği vardır. Bunlardan bir tanesi göz bebeklerinin büyümesi olabilir, bir tane genişlemesi olabilir, bir diğeri kalp ritmindeki, kalp atış ritmindeki farklılıklar olabilir ve bazı makineler de vardır bu elektromanyetik alanı ölçmeye yarayan. And muscle testing is a system that can be done by everybody, also by you, even if you're not a medical professional or have machines. Dolayısıyla bu kas testi metodu herkes tarafından uygulanabilir. Sizler tarafından da her ne kadar profesyonel bir tıp uzmanı olmasanız da veya bir makineniz de yoksa kas testi metodunu kullanarak bu geri bildirimleri almanız mümkün. Maybe you have heard already of the word Kinesiyoloji. Belki de kinesiyoloji kelimesini daha önce de duymuş olabilirsiniz.
So touch for health is one of the forms of kinesiology. Test kası tekniği kinesiyolojinin bir tanesidir, formlarından bir tanesidir. The first person to teach that was a chiropractor who used kinesiology, which actually is the science of movement, mostly used by physiotherapists and chiropractors. Bu tekniği ilk kullanan insan bir chiropractor ki bu kasları ve kullanımını ve kas hareketlerini chiropractic'i kullanarak uygulamıştır. I call it a medical kinesiology. Buna da medikal kinesiyoloji denir. Dr. Goodhart, a chiropractor, developed a system of muscle testing and correcting disbalance using knowledge from Chinese medicine and several Western discoveries about reflex points for health. Ve bunu ilk uygulayan kişi olan Dr. Goodhart bir chiropractor'dır ve Çin tıbbı bilgisini ve refleks noktalarını inceleyen ve bazı batı keşiflerini kullanarak bedendeki dengesizliği düzenleyen bir kas testi tekniği metodu geliştirmiştir. One of his students, John T., that's his name, realized that this could also be used for the general public, not only for professionals. He wanted to train them to enhance their lives, so to make their lives and their emotion and their happiness better. Dr. Goodhart'ın öğrencilerinden bir tanesi John Ty, bu onun ismi. Bu tekniğin aynı zamanda tıp uzmanları tarafından değil, sadece tıp profesyonelleri tarafından değil, aynı zamanda genel halk tarafından da kullanılabileceğini, uygulanabileceğini düşünmüştür. Ki onlar da kendi hayatını daha dengeli, daha mutlu ve daha uyumlu bir hale getirebilmeleri için. And Dr. Goodhart gave Mr. T permission to train normal people, so not medical people, and also to write a book. Dr. Goodhart bu öğrencisine sadece doktorları değil, aynı zamanda normal halktan kişi eğitmesi için ve bu konuda bir kitap yazması için bir izin vermiştir. And the book was called Touch for Health, and it came out in 1973. Ve 1973'te basılan bu kitabın ismi de Touch for Health, yani sağlık için dokunun kitabıdır. And Touch for Health has also often been called energy kinesiology. Ve bu sisteme aynı zamanda da enerji kinezyoloji olarak da tanımlayabiliriz. And from that, since then, a lot of other kinds of energy kinesiology have been developed. Ve o zamandan beri de çok sayıda farklı enerji kinezyoloji metotları, sistemleri ortaya çıkmıştır. I have Googled, but in Turkey, only the medical kinesiology is known. I have found there's even a journal in Turkey about kinesiology. This is not the kind I will be talking about. Daha önceden Google'a baktım ve Türkiye'de sadece medikal kinesiyolojinin uygulandığını gördüm. Bununla ilgili bazı yazılar da gördüm. Fakat benim konuşacağım kinesiyoloji tipi bu akşam için bu değil. So Mr. T believed that the simple, safe methods that he describes in his book will help enhance people's own healing powers. Mr. T bu kitabı yazarken o kitapta bahsettiği son derece güvenli ve kolay uygulanabilir tekniklerin kişilerin kendi iyileşme güçlerine sahip olmaları için onlara iyileşme metotları vereceğini ve öğretmesini amaçlamıştır. So Touch for Health became the first simple and truly holistic system of health care available to people with no previous knowledge of their body and how it works for them. Dolayısıyla Touch for Health sağlık için dokun sistemi
insanların bedenleri veya bedenleri hakkında farkındalığı olmayan henüz veya bedenlerinin onlar için nasıl çalıştığı önceden hiçbir bilgisi olmayan insanlara sunulan ilk basit ve gerçek bütüncül bir sağlık sistemidir. So this synthesis of techniques involves skills from modern chiropractic, osteopathy, naturopathy, and ancient Chinese acupuncture. Bu sistemdeki tekniklerin sentezi modern chiroprati, nöropati, osteopati ve antik Çin bilgeliği ve akupunktur öğretilerini içermektedir. Onların hepsinin bir sentezidir. So actually, we test a muscle. I will show you. I just let's pretend this is somebody else's arm, and I push a little bit on the arm, and it's easy to hold that push. Şimdi size biraz göstermek istiyorum. Bu kolumun başkasının kolu olduğunu düşünün ve ona basitçe bir şekilde bir baskı uyguluyorum. But sometimes it's not easy, then it just goes. Ama bazen çok böyle tutması çok kolay olmuyor ve pat diye aşağıya gidebiliyor kolaylıkla. If there is an unbalance in the system, then the muscle cannot hold the pressure and it really becomes weak. Eğer bedenin sisteminde bir dengesizlik söz konusuysa kas bu baskıya karşı koyamıyor ve kolaylıkla aşağıya iniyor. Okay. So what we do, we test a muscle, then we touch some part of the body, and then we recheck the muscle and noting the change of the whole person, the whole body. Yaptığımız şu, ilk önce kas testini yapıyoruz, daha sonra bedenin bununla alakalı bağlantılı belli noktalarına dokunuyoruz ve daha sonra tekrar testi gerçekleştiriyoruz ve beden kişideki değişikliği gözlemliyoruz. These changes are not only physical but involve the person's mental and emotional well-being. Ve söz konusu olan değişiklikler sadece fiziksel değişiklikler olmuyor, aynı zamanda kişinin fiziksel ve duygusal iyi olma durumlarını da kapsıyor. Body and emotions are so connected. Çünkü beden ve duygular birbiriyle bağlantılıdır. If you have a straight position and walk and look straight ahead and have a proud position, then you feel good. Dümdüz bir duruşunuz varsa ve başınız yukarıdaysa ve yürürken bile öyleyse kendinizi iyi hissedersiniz. The energy can flow through the body. Enerji bedenin içerisinde akabilir, kolaylıkla akar. And there are less tensions. Ve az gerginlik vardır. Of course, many systems work like this because it's the truth, you know, like yoga, etc. Tabii ki başka bir sürü sistem de bu gerçekle çalışıyor. Çünkü bu hakikattır. Mesela yoga gibi. So you must have heard of quantum physics, right? Kuantum fiziği duymuş olmanız gerekiyor. Matter does not really exist most of the time as actual matter. Ve çoğu zaman gerçek madde olarak var olmaz. Particles of matter are described as probabilities. Parçacıklar eğilimler, olasılıklar eğilimleri olarak ortaya çıkarlar. Sometimes when they are left alone, they tend to behave as waves of probabilities and other times as more solid particles. Bazen yalnız bırakıldıklarında olasılık dalgaları olarak ve diğer zamanlarda da belirli zamanlarda daha katı parçacıklar olarak davranma eğiliminde olurlar. When you observe those tiny elements of probability, they become more solid
and it is called the wave collapses into a matter particle. Bu küçük olasılıklar unsurlarını gözlemlediğinizde daha da katılaşırlar ve buna dalganın maddenin bir parçacığına çökmesi denilir. So the smallest elements of matter actually exist as a wave tendency, a wave of probabilities when not observed, and as a particle when observed. Yani maddenin en küçük elementleri aslında bir eğilim dalgası. Hatta gözlemlenmediğinde olasılıklar dalgası ve gözlemlendiğinde bir parçacık olarak var olurlar, kendilerini gösterirler. And you know that in the universe there is more matter. They have found a method to establish how much the universe weighs, how much matter there is. But there is actually more matter than can be seen, than can be found. Ve bildiğiniz gibi de evrende görülenden görülebilecekten çok daha fazla madde vardır. Bunu ölçmeye çalıştıklarını, yani evrenin kütlesinin ne kadar olduğunu ortaya çıkartmaya çalıştılar. Bir sürü metot denediler ama aslında gözlemlenenden çok daha fazla madde olduğunu da biliyoruz. So they have done lots of measurements, but they cannot explain that 85% of the total mass of the universe is invisible and not a part of dust, stars, etc. It is called the dark matter. Ve çok fazla ölçüm yapmışlardır. Ancak evrenin toplam kütlesinin %85'inin görünmez olduğu gerçeğini açıklayamamışlardır. Buna işte yıldızlar, tozlar vesaireler dahil değildir. Ve bu bölüme de karanlık madde deriz. Until a Dutch scientist came with the explanation and mathematics that mass could actually exist of probabilities. Ta ki Hollandalı bir adam bu kütlenin gerçekte olasılıklardan oluşabileceğini, var olabileceğini açıklaması ve bununla ilgili matematiksel bir takım açıklamalar yapana kadar. The connection with our subject today is that our consciousness is constantly observing the energy field full of probabilities that we call a body. Bugünkü konumuzla bağlantısı ise bilincimizin beden dediğimiz bu enerji alanını sürekli gözlemliyor olması. Everything we do, move, sleep, or see is part of a process of quantum change. Yaptığımız her şey, hareketlerimiz, uykumuz veya gördüklerimiz kuantum dönüşüm sürecinin bir parçasıdır. Something probably becomes something actual through a stream of conscious acts that will change the mind and thoughts as well as the body. Bir şey bedeni olduğu kadar zihni ve düşünceleri de değiştirerek bilinçli eylemler akışı, bilinçli eylemler yoluyla gerçek hale gelir. In fact, the whole of life functions in this quantum way. Just as consciousness functions in a quantum manner in our body. Aslında yaşamın tamamı bu kuantum şekilde işler görür. Tıpkı bilincimizin bedenimizdeki kuantum gücü şeklinde işlemesi gibi. And this overall consciousness of the whole, I call the universe. Ve bu bütünün, bu gelen bilincini ben evren diye tanımlıyorum. Ben buna evren diyorum. Others call it God. Bazı insanlar ise buna Tanrı diyorlar. So, is your head exploding already by my Başınız theories? bu teorilerle çatladı mı başınız? I have a little exercise for you to calm down the mind again, and it goes as follows.
ve zihninizi biraz daha dinginleştirecek bir egzersiz göstereceğim şimdi ve şu şekilde oluyor. So first, I would like you to cross your legs. Maybe they are crossed already, so cross your legs. Ayaklarınızı çapraz yapmanızı istiyorum. Cross your legs Bacak üstüne atmanızı veya ayaklarınızı çapraz yapmanızı. Ve ellerinizi bu şekilde arka arkaya getirip birbirine geçirmenizi ve her iki elinizi içeriden çevirmenizi ve göğsünüze koymanızı. And then for half a minute you breathe in with your tongue up and you breathe out with your tongue down. Just sit relaxed and just breathe in with your tongue up and breathe out with your tongue down. Okay, let's do that for a bit. Şimdi sakin bir şekilde oturuyorsunuz. Ayaklarınız çapraz, elleriniz bu şekilde ve yarım dakika için derin bir nefes alıyorsunuz. Damağınıza yapışık şekilde, şu şekilde ve verirken de dilinizi indiriyorsunuz. Dil damakta nefes alıyoruz ve dil aşağıda nefes veriyoruz. Okay, then you uncross your legs. Ve şimdi ayaklarınızı açıyorsunuz. Rahat bir şekilde ikisini yere koyuyorsunuz ve ellerinizi, bütün parmaklar birbirine değecek şekilde, şu şekilde tutuyorsunuz. Relax your arms. Ve kolları serbest bırakın. Keep your fingers together. Parmaklarınız birbirine dokunsun bu şekilde ve kollarınızı serbest bırakın. And do the same breath. Tongue up when you're breathing in, tongue down when you're breathing out. Ve aynı nefesi yapıyoruz. Nefes alırken dilimiz damağımıza yapışık, verirken dilimizi serbest bırakıyoruz aşağıya. Dil damakta nefes alıyor, dil aşağıda veriyoruz. Some of you will now feel some kind of pulsation in your fingertips. Şimdi bazılarınız parmaklarının ucunda bir takım etkileşimler veya karıncalanma hissedebilir veya atışlar. This is the energy flowing through your meridians. Bu meridyenleriniz arasında akan belirler. Okay, so this exercise actually brings the energy from the head a bit down in the body again. Ve bu yaptığımız egzersiz aslında enerjiyi zihinden baştan biraz daha bedene indiren bir egzersizdir. Okay. Evet. So, as I said, Touch for Health uses the muscles as a biofeedback system. Daha önce de söylediğim gibi Touch for Health yani sağlık için dokun sistemi biyolojik geri bildirimi kullanır kas testi yaparken. Muscles are where the body-mind interaction takes place. Kaslar beden ve zihnin etkileşiminin olduğu yerlerdir. The tension in your neck when things are weighing you down can stay long after the problem seems to be over. Bu boynunuzdaki gerilim mesela sizi aşağıya çeken, moralinizi bozan bir şey olduğu zaman boynunuzdaki gerilim problem ortadan kalktıktan sonra da kalmaya devam edebilir. Or think of all the tensions in the belly area. Veya bel bölgenizdeki, karın bölgenizdeki bütün gerilimi düşünün.
the muscles of the intestines are really sensitive to emotions. Bağırsaklarımız gerçekten duygulara, hislere çok duyarlı. Bağırsaklarımızdaki kaslar duyarlıdır. Touch for Health works with the subtle body energies that are getting more and more researched and accepted for the truth they are. Dolayısıyla Touch for Health sağlık için dokun sistemi aslında gitgide daha fazla üzerinde araştırma yapılan ve olduğu gibi yani gerçeği kabul edilen süptil beden enerjileriyle çalışır. And there are already machines that can actually measure subtle energies in and around the body. There are several kinds of biofeedback machines who measure directly the energy fields in and around the body. Aslında bedenin içindeki veya bedenin çevresindeki enerji sistemlerini ölçen bazı biyolojik geri bildirim yapan makineler vardır. Like the SKIO system, several of my colleagues here use professionally. Benim de bazı buradaki arkadaşlarımın profesyonel olarak kullandıkları gibi mesela SKIO sistemleri gibi. But by using Touch for Health, also non-professionals can work with the connection between mind and body, using the electromagnetic energy system known as meridians. Ancak sağlık için dokun sistemini kullanarak sadece profesyonel insanlar değil, aynı zamanda herkes de bedendeki meridyenler olarak tanınan bedenin elektromanyetik enerji sistemini kullanarak beden arasındaki bağlantı üzerinde çalışabilirler. Meridians are energy lines that were already discovered by the ancient Chinese. Meridyen dediğimiz şey Antik Çin tıbbında keşfedilmiş bizim bedenimizin çevresindeki enerji sıralarıdır. With the meridians, there is an interface between the physical and subtle energy bodies. Ve meridyenler vasıtasıyla da fiziksel ve süptil enerji bedenimiz arasında bir bağlantı kurulur, bir bağlantı var olur. Of course, Touch for Health is also very usable for healthcare professionals. Tabii ki bu sağlık için dokun sistemi aynı zamanda sağlık çalışanları, profesyonel sağlık çalışanları için de çok uygundur, faydalıdır. Now I will read something written by John T. himself. Şimdi size John T.'den bir şey okumak istiyorum. So actually, Banu, I sent you this text. Yes, I have it. Yes. So, but I will also say it in English. But since you have it, I will talk a bit more before the translation. Is that okay? Yes, of course. Okay. So, who is your primary care provider? There is only one answer right. That is you. You are your primary care provider. You are the most qualified to assess your own experiences of living your life with wellness. Okay. So shall I translate? Okay. Yes. Ana bakım sağlayıcınız sizin kendi tanınız kim? Bu sorunun cevabı düşündüğünüz kadar aşikar olmayabilir. Bu sorunun gerçekten ne sorduğunu göz önüne alırsak cevap netleşir. Sağlayıcınız sizsiniz, kendiniz. You are the one most qualified to assess your own experience as a unique soul, created with your own individual purpose within the telos, that is the purpose of the universe. To care for your whole self, your whole soul, you need to take time on a regular basis to assess your own experience, whether you are living your own life, the life that you were made to live, and the life that will fulfill your unique soul. Okay, Banu. Yaşamınızı sağlık ile yaşamak konusunda kendi deneyiminize değer biçmek için en nitelikli kişi sizsiniz. Telos'un yani evrenin amacının bir parçası olarak
kendi bireysel amacınız ile yaratılmış eşsiz bir ruh olarak kendi yaşam deneyiminizin anlamını takdir edecek en nitelikli kişi sizsiniz. Kendinizin, ruhunuzun ne özen göstermek için, yaşamak için var olduğunuz ve eşsiz ruhunuzu tamamlamak için yaşadığınız kendi hayatınızı ve kişisel deneyiminizi değerlendirmek için düzenli bir şekilde zaman ayırmanız gerekir. You need to remember what wellness is for you in the context of your own unique life. You can then make the shifts in your energies, the change in your postures, attitudes, choices, and actions which will allow balance among the physical, chemical, emotional, intellectual, and spiritual aspects of your whole soul. You can come into harmony with your history, your context, and your purpose. Okay. Kendinizin, ruhunuzun bütününe özen göstermek için, yaşamak için var olduğunuz eşsiz ruhunuzu tamamlamak için, yaşadığınız kendi hayatınızı ve kişisel deneyiminizi değerlendirmek için düzenli bir şekilde zaman ayırmanız gerekir. Bilmeniz ve hatırlamanız gerekir ki, sağlık sizin eşsiz ruhunuzun kaynağında, temelinde zaten hazırda vardır. O zaman enerjinizde, postürünüzde yani duruşunuzda, ruhunuzun fiziksel, kimyasal, duygusal, entelektüel ve ruhsal açılardan dengesinin oluşması ile ilgili seçim ve eylemlerinizde gereken değişimleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Hikayeniz, kaynağınız ve amacınız ile uyumlu hale gelirsiniz. Yes. This may mean simply inhabiting your own space, being present in the moment of your own soul, or it may mean going on a journey of self-discovery, which may include responsibility, requesting assistance, counsel, or therapy from others, whether your friends, your family, or a professional health practitioner or other expert. Bu basitçe kendi alanınızda olmak, kendi alanınızda yaşamak, ruhunuzun anında var olmak veya diğer kişilerden, arkadaş gibi, aile veya profesyonel sağlık uygulayıcılarından veya diğer uzmanlardan destek ve asistans, danışmanlık ve terapi alma sorumluluğunu alarak kendini bulmak, keşfetme yolculuğuna çıkmak demek olabilir. So, the healthcare system is now mostly leading to feeling powerless to care for yourself or your own family and friends. Şu günlerde sağlık sistemi çoğunlukla kendinize, ailenize veya sevdiklerinize bakmak için güçsüz hissetmenize yol açıyor. Even for minor aches and pains, we go to a pharmacy or a doctor and get some medical drugs. Küçük ağrılar için bile bir veya bir doktora gidiyoruz ve bazı ilaçlar alıyoruz. So many people use painkillers, antibiotics, hormones, and in the United States, I don't know how it is in Turkey, but I am afraid not very much different. Maybe it is, I don't know. But in the United States, every year there are hundreds of thousands of deaths that are actually caused by conventional medicine. Ve pek çok insan ağrı kesiciler, antibiyotikler ve hormon ilaçları kullanıyor. Ve Türkiye'de nasıl olduğunu bilmiyorum ama Amerika'da binlerce ve binlerce kişi bir sene boyunca bu ilaçlardan ve bu ilaçların etkileri yüzünden sonuçlarla karşılaşabiliyor. With Touch for Health, you can regain a role and authority in our own care. Bu sağlıkla dokun sistemiyle kendimizin bakımını ve sağlığımız ile ilgili rolümüzü ve otoritemizi geri kazanıyoruz. Of course, it is not meant for keeping you away from the doctor and medicine, only it can greatly reduce the need for them. Tabii ki bu sistem sizi doktorlar
ilaçlardan uzak tutmak için değildir. Fakat buna olan ihtiyacınızın azalması içindir. And it can lower the cost of healthcare for individuals as well for society. Ve bireysel olarak da bütün bir toplumsal olarak da sağlık hizmeti maliyetini azaltmaya yardımcı olur. Touch for Health is a simple program of assessment and balancing of posture and subtle energies through dialogue, muscle testing, and touch reflexes that can be used without any previous medical training. Bu dokun sistemi daha önce herhangi bir tıbbi eğitimi almadan kullanılabilen diyalog, kas testi ve dokunma refleksleri aracılığıyla duruş ve süptil enerjilerin değerlendirilmesi ve dengelenmesi için basit bir programdır. It helps people to be more aware of their bodies and their miraculous natural capacity to regenerate, adapt, and create new experiences and joy and connection. İnsanların bedenlerinin farkına varmasını, yenilenmesini, uyum sağlamasını ve yeni deneyimler ve hayatlarında neşe yaratma konusunda mucizevi ve son derece doğal kapasitelerinin daha fazla farkında olarak bunları arttırmalarına yardımcı olur. And this is also the reason why the Touch for Health movement grew so much all over the world. Bu da aynı zamanda bu sağlıkla dokun metodunun neden bütün dünyada bu kadar hızla gelişmesine, yayılmasının sebeplerinden bir tanesidir. It started with John T. teaching his clients how to take care of themselves and their families. And because it was so successful, people started to ask them that they could also teach others to do this. So he created the training and the book. John T ile başlayan süreç aslında onun insanlara kendilerini ve sevdiği ailelerini iyileştirmelerini öğretmekle başladı. Ve daha sonra bu insanlar ona bunu başkalarına öğretip öğretemeyeceklerini sorduğu zaman da bu Sağlıklı Dokun kitabını ortaya çıkardı. Ve de eğitimini. He described 7 goals for Touch for Health. Dolayısıyla da Sağlıklı Dokun için 7 tane amaç tanımladı. 1. Increase your vitality by improving your energy, balance, posture, attitude, harmony, and wellness. You will be able to develop awareness and presence to truly appreciate and enjoy what is happening in your life. Birincisi canlılığınızı yükseltmek. Enerjiniz, dengeniz, duruşunuz, tavrınız, uyum ve iyi olma durumunuzu yükselterek yaşamınızda olan her şeyi gerçekten takdir edip keyfine varmanızı sağlayan farkındalığı sağlamak. 2. Discover your telos, your reason for being. İkincisi, telosunuzu keşfetmek, yani var olma sebebinizi keşfetmek. This is a process of greater awareness on all levels to clarify the purposes, goals, and roles in which you will naturally thrive. Bu doğal olarak geleceğiniz amacınızı, hedef ve rollerinizi netleştirmek için büyük farkındalık sağlar. 3. Achieve your optimum performance and personal best. 3. Optimum performansınızı ve en iyi, kendinizin en iyi olma durumuna ulaşmak. 4. Enhance your healing and recovery. Balancing your posture and energy helps to naturally optimize the function of the healing system that we all have within. 4. Şifa ve iyileşmeyi geliştirmek, duruş ve enerjiyi dengelemek,
hepimizin içinde, zaten halihazırda içimizde bulunan şifa sistemlerinin işlevlerini doğal olarak optimize etmeye yaramak, ruhumuzun enerjik, ruhsal, zihinsel ve duygusal, davranışsal yönlerini uyumlu hale getirmek ve hem fiziksel hem de duygusal ağrılardan ve diğer semptomlardan kurtulmayı, bütün bunlar kolaylaştırıyor ve yaşam ve sağlığımızı iyileştiriyor, yükseltiyor. Harmonizing energetic, spiritual, mental, emotional, and behavioral aspects of your soul facilitates relief from pain, both physical and emotional, and other symptoms, improving your quality of life and health. Evet, I already said it. Sorry? I already translated it because I have 7 goals written in front of me. Ah, you're okay. 5. Discover and develop your natural healing ability. This will allow you to... Sorry. Yeah. 5. amaç ise doğal iyileşme yeteneğimizi keşfetmek ve bunu geliştirmek. This will allow you to assist others to feel better and enjoy their lives more. Bu da başkalarının kendilerini daha iyi hissetmelerine ve hayatlarından daha fazla keyif almalarına yardımcı olmanıza sebep olacaktır. Actually, when you're learning Touch for Health, you may realize you have this gift and get a lot of joy helping your loved ones with this. Aslında sağlık için dokun sistemini öğrenirken bu yeteneği, bu hediyeye sahip olduğunuzu görürsünüz ve sevdiğiniz insanlara yardımcı olarak da bunu çok keyifli bir hale getirebiliriz. It may also lead to a calling to develop your special talent in the healthcare field. Ayrıca da sağlık alanındaki özel yeteneğinizi geliştirme çabası da, bir yolu da olabilir bu. For Touch for Health, such a talent is not necessary. Everybody can learn it. But of course, if you have such a talent, this is a perfect way to discover and develop it. Aslında sağlık için dokun sisteminde böyle özel bir yeteneğe ihtiyacınız yoktur. Herkes bunu öğrenebilir ve uygulayabilir. Ama tabii ki böyle bir ekstradan yeteneğiniz de varsa bu onu keşfetmek ve geliştirmek için de mükemmel bir yoldur. 6. If you already have a self-care or professional healthcare practice, and this could be in the conventional medical methods, such as being a doctor, physiotherapist, psychologist, or more in the complementary methods, such as acupuncturist, Reiki healer, etc., Touch for Health adds a dimension and additional resources to enhance your work with gentle, non-invasive alternatives to treatments that have less results or more unwanted by results. Hali hazırda bir kişisel bakım veya profesyonel sağlıkçısı hizmeti uygulamanız var ise, mesela doktor gibi, fizyoterapist gibi, psikolog gibi geleneksel tıbbi yöntemlerde veya akupunktur, reiki şifalandırması ve buna benzer tamamlayıcı tıp yöntemlerinde daha az sonuç veren veya fazla istenmeyen yan sonucu olan tedavide müdahalesiz alternatiflerle çalışmalarınızı sağlar bu sistem. Ve bu çalışmaları geliştirmek için de boyut ve farklı boyutlar, kaynaklar sağlar. And 7. Find a new level of health control. When facing disease, dysfunction, aches, pains, and anxieties due to diagnosed or unexplained conditions, there is always hope for some relief, no matter how serious or mysterious your condition. Touch for Health is open to miracles, and sometimes the results of a Touch for Health balance are truly amazing.
Yedinci amaç ise yeni bir sağlık kontrolü düzeyi bulmaktır. Teşhis edilen veya açıklanamayan durumlardan kaynaklanan bazı hastalıklar, bozuklukları, ağrılar, endişelerle karşılaştığınızda durum ne kadar ciddi ve gizemli olursa olsun her zaman bir rahatlama umudu vardır. Ve Touch for Health mucizelere açıktır ve bu sağlıkla dokun dengelemesinin sonuçları bazen çok şaşırtıcı olabilir. Even better, if Touch for Health is used together with standard medical care, before, during, and after more invasive procedures, it can be very helpful in reducing stress, increasing the effectiveness of medication at lower doses, reducing the impact of side effects, and reducing recovery time from exercise, athletic competition, injury, surgery, illness, etc. Daha da iyisi bu sağlıkla dokun dengeleme sistemini kullandığınız zaman standart tıbbi bir bakımla birlikte kullanırsak daha invaziv dediğimiz prosedürlerden, süreçlerden önce stresi azaltmada, ilaçların dozunun düşmesinde, ilaçların etkinliğinin azaltmasında ve daha da önemlisi yan etkilerinin azalmasında, hatta ve hatta iyileşme sürecinin kısalmasında çok yardımcı olabilirler. Egzersizlerle yaparken, yani spor yaparken, atletik yarışmalarda, ameliyat süreçlerinde ve hastalık süreçlerinde bu süreçlerde yardımcı olur. Actually, Touch for Health has already helped many athletes to prepare for their training programs and competitions. And also it can be used for preparing anything. Aslında sağlıkla dokun sistemi birçok sporcu için müsabakalara hazırlanırken veya antrenman yaparken halihazırda kullanılmış bir metottur ve onlara çok yardımcı. Aslına bakarsanız her şeye hazırlanmada çok yardımcı olur. Okay, I have an example of myself. I chose to get full vaccination about half a year ago, 5 months ago. And I have, of course, heard many scary stories about it, but I felt my immune system could deal with it. Size kendimden bir örnek vermek istiyorum. Bir iki ay önce, 6 ay önce yaklaşık full bir şekilde aşılanmaya karar verdim. Tabii ki aşıyla birçok korkutucu, ürkütücü hikaye de duydum ama ancak benim bağışıklık sistemimin bununla başa çıkabileceğine inandım. To be sure, I use Touch for Health to balance my body and energy and immune system for a week every day before the session, with the purpose of totally receiving only the good effects and using the positive information for the benefit of my system. Ve bunu da kesin garanti almak için aşıdan önceki bir hafta her gün boyunca sağlıkla dokun sistemini kullandım. Sadece aşının iyi ve pozitif etkilerini almak ve bedenimle uyum içinde olabilecek sadece pozitif bilgiyi kullanmak açısından bu dengeyi yapmak için bir hafta her gün bunu uyguladım. Also, I balanced myself in the waiting row and also afterwards. Ve aynı zamanda da bekleme odasında o sırada da kendimi uyumlanmaya, yani dokunu kullanmaya, o şekilde kendimi dengelemeye devam ettim ve aşıdan sonra da bunu yapmaya devam ettim. I felt really good and had no side effects. Kendimi çok iyi hissettim ve hiçbir yan etkisiyle de karşılaşmadım. In fact, I felt very good because I don't always balance myself every day. Aslında kendimi çok iyi hissettim. Genellikle kendimi her gün dengelemem bu sistemle. I did the same when I had to take antibiotics for Lyme disease for a whole month. I had no side effects from that either.
Ve Lyme hastalığımla ilgili 1 ay boyunca antibiyotik kullanırken de aynı şeyi yaptım ve bununla ilgili de hiçbir yan etkiyle karşılaşmadım. And some other example, I have given the Touch for Health class already for several times in Turkey. Not for the last few years because of economical and pandemic situations, but before. Başka bir örnek ise aslında Türkiye'de 1-2 defa bu sağlıklı dokum sınıfını açtım, eğitimini verdim. Tabii ki son zamanlarda değil, pandemik ve ekonomik sebeplerden dolayı verememiş de olsa ondan önce veriyordum. 1-2 defa verdim. One of the classes was during a particularly hot August, I think it was, during the Ramadan. Ve bu sınıflardan, bu eğitimlerden özellikle çok sıcak olan bir Ağustos ayındaydı ve Ramazan'dı. 2 of the participants therefore did not eat and more importantly drink during the long hot day of working quite hard, learning all the techniques. Ve bu işte bütün teknikleri öğrendikleri bu zorlu eğitim süresinde hatta 2 tane katılımcı ne yedi ne içti oruç oldukları için. Even so, after the weekend full of balancing, they reported feeling very good and rested, not tired at all, full of energy, while normally they would have been so tired in such circumstances. Ve sonrasında da bu eğitim hafta sonundan sonra bildirdikleri ise kendini çok iyi hissettikleri, enerjetik hissettikleri ve hiç hissetmedikleriydi. Aslında bu kadar yoğun bir eğitimden ve bu şartlar, bu yememe ve içmeme şartlarından dolayı yorgun hissetmeleri beklenirdi. Ama bunun olmadığını, kendilerini çok iyi hissettiklerini söylediler. So, there is always hope, no matter what the age is or the physical condition or the circumstances. Her zaman yaştan bağımsız ve fiziksel şartlardan bağımsız olarak ve durumlardan bağımsız olarak her zaman bir umut vardır. All that is needed is a pair of loving hands to improve the quality of life. Tek ihtiyacımız olan sadece şefkatli bir çift hayat kalitemizi yükseltmek için. Pain is a messenger that warns us that something is out of balance, and if we just shoot the messenger with painkillers or learn to ignore the warnings, it can lead to major malfunctions and disease. Acı, ağrı aslında bizim bedenimizdeki herhangi bir dengesizlikte olduğunu gösteren bir uyarıcıdır. Ve bu uyarıları biz ağrı kesicilerle veya başka ilaçlarla bastırır, öldürürsek aslında bu arızalar ve daha feci sonuçlar doğurabilecek bir takım arızalara veya hastalıklara yol açmış olabiliriz. Okay, so we can observe changes in posture and muscle response and shifts in attitude and energy to find clues about what is out of balance in our lives. Yani yaşamlarımızda neyin dengede veya dengesizlikte olduğu hakkında bulmak için, bunu fark etmek için duruş ve kas tepkilerindeki değişiklikleri, tutumlarımızı ve enerjideki değişiklikleri gözlemleyebiliriz. We must learn to sense what's going on in our bodies, our emotions, our thought processes, and our energy flow to address imbalances and minor problems before they develop into a serious illness. Bu dengesizlikleri veya küçük sorunları ciddi bir hastalığa dönüşmeden, ciddi bir rahatsızlığa dönüşmeden önce bedenlerimizdeki, duygularımızdaki, düşünce süreçlerimizdeki ve enerji akışımızda neler olup bittiğini öğrenmemiz gerekmekte. Balancing our energy allows the natural healing system to function in harmony with the life force, to relieve the symptoms, and we can experience and enjoy the positive aspects of our lives. Enerjimizi dengelemek,
semptomları hafifletmek için doğal şifa sistemimizin ve yaşam gücümüzle uyum içinde çalışmamızı sağlar ve hayatımızın daha olumlu, daha pozitif yönlerini deneyimleyip tadını çıkartabiliriz. So now I have to look how much time more do I have? I may have About, I guess, 20 minutes or so. No. okay. I don't have feelings, so I'm not quite sure. Okay, well, I have lots more to tell. It was still, yeah. Yes. Well, we had a bit of a rough, bumpy start, huh? So Yes. okay. Yeah. So, okay. Many of the techniques that are in Touch for Health can be self-administered. Bu sağlıkla dokun sistemindeki birçok teknik kendine uygulanabilen tekniktir. And if there is time, I will show you some more of them. Ve eğer vaktimiz olursa birkaç tane daha göstereceğim size. Today is a more theoretical talk about the philosophy of Touch for Health. Bugün But if you wish, maybe Tülin and I can organize a more practical online workshop specifically filled with techniques. Bugün bu sağlıkla dokun sisteminin daha fazla felsefesi hakkında konuşuyor olacağız. Ama dilerseniz Tülin ve ben daha pratik, daha uygulamaya dayalı bir online atölye çalışması düzenleyebiliriz ve bu tekniklerin birçoğunu paylaşabiliriz. So, apart from the self-administering part, a central principle of Touch for Health is meant to encourage us to touch one another for health on very specific points of the body, and it is done while fully dressed. Bu kendi kendine yönetme amacının ve bölümünün dışında sağlıkla dokunun temel bir ilkesi de sağlık için birbirimize dokunmaya bizi teşvik etmektir. Ve bunu vücudun çok özel noktalarına dokunarak yaparız ve bu kesinlikle ve kesinlikle giyinik olarak yapılan bir uygulamadır. T says in his book that he hopes that each person who learns these techniques will teach them at least to 2 other people and then take time on a regular basis to help each other function more fully. T kitabında, bu kitapta bu teknikleri öğrenen kişinin en az 2 kişiye daha öğreteceğini umduğunu söylüyor ki birbirimize daha tam olarak yardımcı olmak için düzenli olarak zaman ayırabilelim. The best is it to learn in workshop with experienced teachers like myself, but T himself did not mind if people also picked things up from his book and read and experimented with that. I Tabii wanted ki to show en you iyisi the book, but benim gibi deneyimli öğretmenlerle çalıştaylarda öğrenmektir. Ancak ki aynı zamanda kitabından bazı şeyleri alınıp okunmasını ve kendi kendilerine uygulamaları da hiçbir zaman umursamadı. Yes. So Touch for Health is not only for health, but it can also help in the classroom. It has several techniques that can help children to be more focused and have more ease with learning. Sağlıkla dokun aynı zamanda yani tıbbi ve atletizm spor alanında sınıflarda da uygulanmaktadır. Çocukların odaklanmasına ve öğrenmelerinin daha kolaylaşmasına yardımcı. Also, Touch for Health can be used to balance animals. Ayrıca bu sistem hayvanlarımızın dengelenmesinde de uygulanabilir, kullanılabilir. Okay. I want to do a very small technique again, because maybe your head is exploding again from all the things. Belki bu anlattığım bir sürü şeyden başınız şişmiş olabilir. Onun için bir küçük teknik daha uygulamak istiyorum. Another technique to sort of discharge the too much information that you maybe already had from the day before is to put your fingers in
in the little Belki de bir gün önceden elde ettiğiniz here. bir sürü şeyin baskısından ve yükünden kurtulmak için bir teknik. Kulaklarınızın içine parmaklarınızı sokuyorsunuz. Gösterdiği gibi kulağınızın üst tarafına, şu tarafına. And So not in the hole, but in the little bump above it. yani kulağınızın deliğine değil, tam kulak deliğinin üstündeki o çıkıntıya basıyorsunuz. Ve baskı uyguluyorsunuz. Aynen onun gösterdiği gibi. This is the 0 point. Bu sıfır noktası. Okay. All right. Let me see. I'm going to skip some text. Bazı tekstleri atlıyorum. Okay, so there are times when there is injury, imbalance, or microorganisms, or the internal chemistry or circulation within the person when death or grave damage will happen if no quick, powerful treatment is done. Öyle zamanlar vardı ki kişideki yaralanma, dengesizlik veya işte kimyasal açıdan mikroorganizmalar bedene girdiği zaman o dolaşım, bu mikroorganizmalar beden kimyasında veya dolaşımda olduğunda eğer hızlı ve güçlü bir tedavi yapılmazsa sonuçta ölüm veya ciddi hasar meydana gelebilir. And we can be thankful for the biomedical science, so the regular medicine, that there are many treatments that can help this way. Very powerful. Ve bu konuda yardımcı olacak çok güçlü birçok tedavisi olan biyomedikal bilimine çok teşekkür ederiz, minnettarız. The power of these treatments is such that they create drastic change in the biological function. Bu tedavilerin, bu uygulamaların en büyük gücü biyolojik işlevde büyük değişiklikler yaratmasıdır. The downside of this is that by this there are very often undesirable side effects caused by an imbalanced system. Bu tedavilerin olumsuz yanı ise dengesiz bir sistemin sistemdeki o değişikliği yaptığı zaman bu dengesizliğin neden olduğu istenmeyen birçok yan etkisinin oluşmasıdır. Even if they are correctly used by trained professionals. Eğitimli profesyoneller tarafından doğru kullanılsalar bile. The imbalance can always be seen and felt in the body. Muscles and posture react also to chemical imbalance. Dengesizlikler vücutta her zaman görülür ve hissedilir. Kaslar ve duruş dengesizliğe, kimyasal dengesizliğe dahi tepki verir. Holistic treatment, like the chiropractor, says there is an innate intelligence governing the body. Chiropractic gibi bütünsel tedavi ve öğretiler vücudu yöneten doğuştan gelen bir zeka olduğunu söylemektedir. This intelligence is connected to the universal intelligence running the universe. Bu zeka tüm evreni yöneten evrensel zeka ile bağlantılıdır. Each person is plugged into the universal system. Ve her insan da evrensel sisteme bağlıdır. So the holistic professional's role is to facilitate this communication and ensure the body's optimal functioning. Dolayısıyla bütünsel uygulamalar yapan bu profesyonel bu aradaki rolü, iletişimi kolaylaştırmak ve vücudun optimum olarak işleyişini sağlamaktır.
remember, our body and soul are not two separate things. Our body is part of the whole system, not just package material. Unutmayın, bedenimiz ve ruhumuz iki ayrı şey değildir. Vücudumuz sadece bir şeyi paketleyen, yani ambalaj malzemesi değildir. Tüm sistemin bir parçasıdır. Okay. So. Oh. Hey, Tülin. Let me see what I now. I have to skip some parts. Bazı parçaları atlamam gerekiyor. I want to say one more thing of the what is a very important part of Touch for Health. One of the things is that Dr. Goodhart observed that if we feel pain by muscle cramp or spasm that pulls the spine out of alignment, the problem is not caused by the muscle that hurts. The problem is caused by the muscle that is too weak, which makes the opposing muscle too tight. Sağlıklı dokun sistemi için çok önemli bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Dr. Goodhart, kas krampı veya spazmı ile yani bunlar gibi ağrılar hissettiğimizde yani omurganın hizadan çıktığını söyler ve bu anlamda sorun sadece ağrıyan kastan kaynaklanmadığını gözlemlemiştir. Asıl sorun zayıf olan kastadır. Zayıf olan kas zayıflayınca onun karşısındaki kasın gerginleşmesine ve sıkışmasına sebep olur. Kneading and stretching the painful muscle will not help. It is better to make the weak muscle stronger and thus balance the whole system. Ağrıyan kasları bükmek, germek veya ovalamak, yardımcı olmaz. En iyi yol zayıf olan kası güçlendirmek ve bütün sistemi dengelemektir. And he found out that he could use various reflexes, including the energy meridians, to balance the muscles and through that also the whole posture. Ayrıca da kasları dengelemek için enerji meridyeni de dahil olmak üzere çeşitli refleks noktalarını ve tüm duruşu kullanabileceğini keşfetmiştir. In Touch for Health, you learn about 13 balancing methods. Sağlıklı dokun sisteminde 13 dengeleme yöntemi öğrenirsiniz. Several of them are using reflex points on the body, each with their own purpose. Bazıları kendi amaçları olan bir sürü refleks noktası kullanır beden üzerindeki. Like enhancing the self-cleaning and the eliminations of toxins. Kendini temizleme ve toksinlerden arınma gibi. Enhancing the blood flow to add oxygen and nurture to specific parts in the body that need it. Oksijeni eklemek, oksijeni fazlalaştırmak ve vücudun ihtiyacı olan belirli bölümleri besleyerek kan artışını arttırmak, kan akışını arttırmak gibi. Working directly with the meridians in several possible ways. Bazı çeşitli farklı yollarla direkt olarak meridyenlerle çalışmak, meridyenlerin üzerinde çalışmak gibi. Always non-invasive, so no needles are used, just light pressure on parts of the body through the clothing that are non-intrusive and safe to touch. Hiçbir şekilde invazif olmayan şekilde iğne kullanmadan sadece vücudun dokunması güvenli kısımlarına giysilerin üzerinden hafif basınç uygulayarak bu refleks noktalarını kullanır. But also more emotional methods can be used, like sounds, colors, and metaphorical questions.
Ve aynı zamanda da sesler, renkler, metaforik sorular gibi daha duygusal yöntemler de kullanılabilir. Also, food and drinks are used for balancing. Aynı zamanda yiyecekler ve içecekler de dengelemeyi iyi araçlardır. That's right. In Touch for Health workshops, you learn how to use all of those methods for more balance, quality of life, and just the pure joy of living. Ve sağlıkla dokun sisteminde atölye çalışmalarında daha fazla denge, daha fazla yaşam kalitesi ve daha arınmış bir yaşama sevinci için bu yöntemleri, tüm bu yöntemleri nasıl uygulayacağınızı ve kullanacağınızı öğreniyorsunuz. So I'm nearly done talking to you. I just want to tell you that I will probably come to Turkey in April or May next year for a weekend or 5 days, I'm not sure yet, for several days of teaching this class, where you will learn a lot of this. Bugünkü konuşmamın sonuna geldim. Umuyorum ki Nisan'da veya Mayıs'ta bir hafta sonu veya daha fazla gün için Türkiye'ye bütün bu eğitimi vermek üzere geliyor olacağım. So, yeah, we will probably in the notes between the video how to contact the person who organizes it. Sorry. So, could you repeat the last thing? I talked. And that's it. I think I can give some more exercises, but now I see Tülin and you have some questions or things to say. Yeah, I was out because I figured out whenever we had three of us, the connection was bad. So to have the connection good, I was listening at the background. So we would like to thank you on behalf of Bilyay. And ben yayında üçlü olduğumuzda yayında kesilmeler olduğu için arka plandan dinliyordum. Oradaydım yani. Böylece ikisi beraberken sizler daha rahat dinlemiş oldunuz. Şimdi burada tabii en önemli olan durumlardan bir tanesi varlık olarak bizlerin bu dünyada bu madde evreninde deneyim yapabilmesi ve bundan maksimum şekilde faydalanabilmesi için sağlıklı ve dengeli bir bedene ihtiyacı var. Bu beden bizim aracımız ve o araca da iyi bakmamız gerekiyor. Şimdi bu metotta işte başımı nasıl düzeltirim, burnumu nasıl düzeltirim ya da karaciğerimi nasıl düzeltirim diye spesifik çalışmak yerine bütün beden ve bütün sistemde akış sağlanırsa o anlamda bütünsel olarak her neyse problemin onun da şifalanacağı öngörülüyor. O nedenle de spesifik bir bölgeye yönelik değil, tüm beden akışına ve tüm sistemin dengesine yönelik bize birkaç egzersizler gösterdi. Tabii bunun çok ayrı egzersizleri var tüm o meridyenlerin dengelenmesi için. Umarım biz de Bilyay olarak dediği gibi Nisan ya da Mayıs'ta Anita'yı sağlıklı günlerde, pandeminin biraz daha hafiflediği zamanlarda misafir edebiliriz. Yani buradan yani bilmek yetmiyor. Uygulamak çok önemli. Uyguladıkça da bunun faydasını görüyoruz. O nedenle de ufak tefek de olsa yapmak, onu hayata geçirmek, hiç olmadı şu hani yaptığımız egzersizler zihinden bedene döndürme, duygularımızı birazcık hafifletme, o aldığımız nefesler vesaire bile ya da şu kulak hareketini yaptığınızda bile enerjinizin çok değiştiğini göreceksiniz. Bugün de bu ayda sizlere farklı ara böyle misafir konuşmacılarımız oluyor. Evet, biz her pazartesi ilahi nizam ve kainat okumaları yapıyoruz ya da çok derinlemesine konuları işliyoruz. Ama bedene de çok önem veriyoruz çünkü o bizim buradaki yegane aracımız. Umarız faydalı olmuştur. Anita'da özellikle
spiritüel çalışmaları fizikle birleştirmek açısından çok güzel çalışmalar yapıyor. Onun o güzel, soft, yumuşak enerjisinden faydalanmışsınızdır diye düşünüyorum. Öyle. I was kind of summarizing how it's important to have body, mind, and spirit connection, because our body is our only tool to make an experience. So we need to balance all the system. There are some specific questions. For example, this says, how can I heal my nose blockage? But I was saying that this is not focusing only one part of the body. This system is focusing for the wholeness and goodness of the whole system, total system. Then wherever there is a problem, then it heals quickly. So Anita, thank you very much. And Banu, thank you very much. Banu'cum, ağzına sağlık. Çok Rica ederim, her zaman. Bizler de faydalandığınızı umuyoruz. Evet, keyifli bir akşam geçirdiğinizi umuyoruz. Her salı konferanslarımız devam ediyor. Pazartesi ilahi nizam ve kainat okumalarımız 20.30'da devam ediyor. Bir de önümüzdeki dönemlere bir takım eğitimlerle ilgili sizlere güzel sürprizler, duyurular da hazırlıyoruz. İnşallah güzel çalışmaları da bir araya getireceğiz, sunacağız. Görüşmek üzere. So Anita, have a nice evening. Thank you for sharing your knowledge and your wisdom with us. Görüşürüz. Thank you Anita, as always. Thank you so much. Herkese iyi akşamlar, sevgiler. İyi akşamlar, sevgiler.